Herkese merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün İrlanda'da yerel seçimler vardı ve Avrupa Parlamentosu seçimleri. Bugün hepimiz sandık başındaydık. Farklı bir heyecan yaşadık burada. Benim için daha da heyecanlı bir durumdu. Çünkü ilk defa başka bir ülkede oy kullandım. Şimdi sizinle bu deneyimimi paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. 7 Haziran 2024'teyiz bugün. İrlanda'da yerel seçimler yapıldı. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na da vekil gönderdiler. İrlanda'da yerel seçimler için burada PPS numarası olan ve adresi olan herkes oy kullanabiliyor. İrlanda'da sadece yerel seçimlerde yabancılar da oy kullanabiliyor. Yabancı dediğim burada yaşayan, oturum izni olan, çalışan ve vergi ödeyen insanlar oluyor bunlar tabii ki. Bu da çok adil bir sistem. Yani vatandaşı değilsin, tamam, parlamentoya insan göndermiyorsun ya da genel seçimde oy kullanmıyorsun, tamam, mantıklı, doğru. Ama yerel seçimde bizlerin de oy kullanması bence çok adil bir davranış. Çünkü biz de burada yaşıyoruz ve bizim de söz hakkımızın olması gerekiyor. Bu konuda da gerçekten İrlanda'ya bir kere daha saygı duydum. Ben de aile birleşimi vizesiyle buradayım. Bu sebepten dolayı oy kullanabildim. Avrupa Parlamentosu'na aynı zamanda İrlandalılar, yani İrlanda vatandaşı olanlar vekil göndermek için de seçim yaptılar. Ben size biraz burada İrlanda'daki seçim sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü bizimkinden çok farklıydı. Buradaki seçim atmosferi de bizdeki seçim atmosferinden çok daha farklıydı. Öncelikle buradaki seçim atmosferinden bahsetmek istiyorum. Kesinlikle Türkiye'deki seçimden çok daha farklıydı. Bizde seçim olduğu zaman her seçim en önemli seçim oluyor. Hepimiz seçim zamanı şu psikolojiye bürünüyoruz. Ama bu seçim çok önemli. Burada öyle bir atmosfer yoktu ve bizde çok fazla seçimle ilgili konuşuyor herkes. Yani seçime daha 2-3 ay kala, hatta 4-5 ay kala bile başlıyor bu muhabbetler. İnsanlar her yerde seçimle ilgili tartışmalar yürütüyor. Burada asla böyle bir şey yoktu. Hiç kimse seçimle ilgili hiçbir şey konuşmuyordu. Yani seçim aslında burada bir gündem bile değildi. Belki gün içinde evinize gelen bu parti çalışanları evinize gelip size işte oy toplamak için konuşmalar yapıyorlar. Öyle belki muhabbeti açılıyor, sonrasında belki devam edebiliyor evdeki bireyler arasında. Ama onun dışında hiçbir yerde, bir kafede, bilmem nerede insanların derdi ya da gündemi seçim değil. Ama seçime katılım oranı gerçekten çok yüksek. Bunun bence en önemli etkisi, seçim burada bizdeki gibi hafta sonu olmuyor, hafta içi oluyor. Mesela bugün Cuma, sabah 7'de sandıklar açıldı, akşam 10'a kadar devam ediyor. Çalışan, çalışmayan, öğrenci, herkes rahatlıkla gidip oyunu kullanabiliyor. Onların tatil günleri özellikle seçilmiyor. Çünkü insanlar bir yerlere gidebilir, oy kullanmayabilir diye. Bence daha mantıklı bir düşünce bu. Seçim öncesine yine dönecek olursak burada böyle şatafatlı arabalar, şarkılar, müzikler, mitingler olmadı. Tabii ki belediye başkanları, adaylar, onların parti çalışanları sokaklara çıktılar, evlere dağıldılar, insanlarla konuşup oy toplamaya çalıştılar. Ama bunlar çok küçük standlar şeklinde oluyor. Mesela benim yaşadığım yerde bazen partiler gün içinde 1 saat, 2 saat küçük bir stand, önünde işte belediye başkan adayının resimleriyle falan gidip insanlarla işte kime oy vermeyi düşünüyorsunuz, bize oy vermeyi düşünür müsünüz gibi çok kibar bir şekilde oy toplamaya çalışıyordu ve hepsi bu kadar. Günlerce oralarda kalmıyorlar, çorbalar dağıtılmıyor, müziklerle etraf coşturulmuyor, bayraklarla etraf kirletilmiyor. Ve hepsinden önemlisi, seçime giderken tonlarca para harcanmıyor. Burada seçime giren partilerde yine
Merkez sağ partileri Fine Gael ve Fianna Fáil. Bu iki partinin de aşağı yukarı düşünceleri aynı, çok yakın düşüncelere sahipler ve yaklaşık 100 yıldan fazla bir süredir, yani İrlanda bağımsızlığını kazandığından beri ülkenin yönetimi neredeyse onlardan soruluyor. Bütün kuralları, kaideleri onlar belirlemiş durumda. Merkez solda ise Sinn Féin var. Sinn Féin aslında Kuzey İrlanda'da popüler bir parti. IRA, yani bizim bildiğimiz adıyla İran'ın siyasi kanadı. Bunlar bu İra gerilyalarından sonra, yani onların başlattığı bu açlık grevlerinden sonra Kuzey İrlanda'da çok popüler oldular. Günümüzde ise Cumhuriyet İrlanda'sında, yani Güney İrlanda'da popüler olmaya başladılar. Çünkü burada ev krizi var. Yani insanlar bildiğiniz böyle bir odada 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişiye kadar yatabiliyorlar. O kadar ki ev yok ve bir odayı 4 kişiyle paylaşan insan kişi başı 400 euro, 450 euro, 500 euro ödüyor. Bu ciddi bir kriz anlamına geliyor aslında. Yerli olan herkes evlerini kiralıyor, odalarını kiralıyor. Çok ciddi bir geçim kaynağı. Bu da zenginin daha da zenginleşmesine, fakirin de bir ev alabilecek duruma gelememesine neden oluyor. Bu yüzden de halk aslında devlete, şu anki mevcut hükümete çok sinirlendiler ve bu yüzden Sinn Féin popüler olmaya başladı. Çünkü Sinn Féin tam bunun karşıtı olarak, eğer biz gelirsek evleri çoğaltacağız, insanlara alabilecekleri fiyatları indireceğiz evleri diye vaatler veriyor. Özellikle buraya Türkiye'den gelen öğrencilere soracak olursanız İrlanda'nın en büyük problemi ne diye, muhtemelen onlar da bu ev krizinden bahsedeceklerdir. Sinn Féin dışındaki diğer sol partiler ise People Before Profit, Labour ve Sosyal Demokrat Partisi. Bu partilerin de yine bayağı bir oy oranı var. Şu an kendi aralarında da birbirlerine bayağı yakınlar. Bu partiler arasında da yine People Before Profit partisi baya uçlarda bir sol. Onun da destekçileri gayet iyi durumda. Burada seçimde yine kayıt yaptırıyorsunuz. Seçimden bir 10-15 gün öncesine kadar. Kayıt yaptırdıktan sonra evinize seçmen kağıdı geliyor. Tıpkı Türkiye'deki gibi. Pasaport ya da kimliklerinizle gidip seçim günü oyunuzu okullarda kullanıyorsunuz. Biz yine evimize çok yakın olan bir okula gittik eşimle beraber. Bana çok ilginç gelen bir durum, bizdeki gibi kabin sistemi yok. Böyle 3'e bölünmüş ortada, yani okulun bütün sınıfları falan da oluyor. Sadece girişinde bir bölüm ayarlanmış. Orada böyle masalar var. Gelip kaydınızı yaptırıyorsunuz. Yine aynı açık mekanda böyle masa var. Masayı 3'e bölmüşler. Hani bu Covid zamanı araya paravan koyarlardı ya, onun gibi paravanla 3'e bölmüşler. Orada gidip oylarınızı veriyorsunuz. Oylarınızı da bizdeki gibi işte tek bir adayı seçip sonra eğer bu kişi kazanmazsa ikinci turda tekrar seçim falan değil. Burada oyları, mesela atıyorum, hangi partiyi seçmek istiyorsunuz? A, B, C, D partileri var orada. Diyorsunuz ki C partisi birinci parti olarak seçiyorum. İşte D partisini ikinci, A partisini üçüncü atıyorum. Bu şekilde kendi isteğinize göre bir sıralama yapıyorsunuz ve istediğiniz kadar sıralayabilirsiniz. 10 parti varsa birden 10'a kadar sıralayabilirsiniz. Seçimde de birinci çıkacak parti oyları hesaplanıyor. Eğer bu kişi kazanamazsa ikinci en çok seçilene geçiyor. İkinci en çok seçilen kazanamazsa o düşüyor üçüncüye. Bu şekilde kazanan belirleniyor. Ben bu seçim yöntemini bizdekine göre çok daha adil buldum açıkçası. Bizde mesela atıyorum İstanbul Belediye Başkanı seçiminden bahsedelim. A kişisi ve B kişisi var ve ya A'yı ya da B'yi seçmek zorunda kalıyoruz. Eğer onu seçtiğimiz kişi kazanamazsa tam karşıda kazanıyor. Ama buradaki sistem daha adil bence. Çünkü birkaç kişiyi birden seçebiliyorsunuz. Bu olmazsa bu, bu olmazsa bu diye gidebiliyorsunuz. Yani çok uçlarda A kişisi ya da B kişisi diye olmuyor. Yani çok sağ ya da çok sol ya da çok istediğin ya da çok istemediğin arasında olmuyor. Ha bu iyi, ben bunu seviyorum ama bu olmazsa bu da iyi diye seçebiliyorsun ve oyunda ziyan olmamış oluyor. Bu seçimlerde bence en önemli noktalardan biri de şuydu: Filistin. Seçimin gündemini yerel seçim olmasına rağmen neredeyse Filistin konusu belirledi diyebilirim. İrlanda Katolik bir ülke.
Buna rağmen kimse bunlar bizden değil, bizim dinimizden değil deyip bir kenara çekilmediler. İsrail Filistin'le savaşmaya başladığından beri İrlanda halkı, İrlanda devleti hepsi hep birlikte Filistin'in arkasında. Tabi bazı politikacılar daha çok onların arkasında. Bazı politikacılar işte kendi seçim kampanyalarındaki fotoğraflarının, parti logolarının yanına Filistin bayrağı da astılar. Dublin'de her gün neredeyse Filistin için eylemler yapılıyor. İnsanlarla röportajlar yapıldığı zaman halkla gündem işte ev sorunu, elektrik faturası vesaire değildi. Gündemin başlığı, birinci başlığı hep Filistin'de. Bu seçimle ilgili ilginç bir şey daha var. Oraya çok fazla Ukraynalı mülteci geldi. Savaştan sonra tabii. Bu mültecilerin sayısı çoğaldıkça maalesef bazı faşistlerin de sayısı çoğaldı. Ve bu seçime çok fazla faşist aday da bağımsız olarak girdi. Ve bazılarının gerçekten seçim çalışmaları çok rahatsız ediciydi. Böyle yabancı birinin gözlerini koyup burada bir şeyler ters gidiyor gibi başlıklar atmışlar. Tabii bunlar bizim ülkemizdeki faşistlerin yanında süt çocuğu kalıyorlar. Ama yine de rahatsız edici, huzur kaçırıcı bir durum yani. İrlanda'da oy kullanmış olmak benim için güzel bir deneyimdi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.